Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle güzel çiçeklerimi gösteriyorum. Çiçeklerim devam ediyor. Bazı çiçeklerim dökülmeye başladı. Bayağı uzun zamandan beri çiçek açmıştı. Özellikle sarı orkidem. Diğerlerini de şöyle göstereyim. Pembe orkidem harikuladeliğiyle devam ediyor. Evet, bugün sizlere çiçek dallarıyla alakalı bilgiler vereceğim. Çiçek dallarında çiçekler döküldükten sonra neler yapılması gerekiyor, nasıl budanması gerekiyor, nereden budanması gerekiyor, ne zaman budanması gerekiyor örnekler vererekten açıklamaya çalışacağım. Öncelikle çiçek dallarında çiçekler varsa kesinlikle budamıyoruz ve en önemli şeylerden bir tanesi çiçek dallarının uçlarındaki hareketliliğe bakıyoruz. Bakın şuraya bakıyoruz. Eğer bu hareketlilikten yeni dallar çıkıyor ise bu çiçek dalını da çiçekleri dökülse bile budamıyoruz. Bu nedenden dolayı çiçek dallarının uçlarını kontrol ediyoruz. Eğer hareketlilik yoksa ve çiçekler dökülmüşse en son çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun hemen üstünden budamamız gerekiyor. Eğer budamazsak sararmalar meydana geliyor. Evet, şurada da bakalım. Burada da bakın ucunda bir hareketlilik var. Yeni dal vermiş. Bunu budamıyoruz. Çiçekler dökülmemiş. Bakın sarı orkideye bakıyorum. Şuradaki dalında hareketlilik var. Yeni tomurcuk çıktı. Bu dalı budamıyoruz. Bakın şuradaki dalında bazı çiçekleri döküldü ama ucundan yeniden dal attı. Bu çiçekleri de açmasını bekliyoruz. Buradaki asıl mesele çiçekleri olup olmadığının, yeni dal atmadığının tespit etmektir. Bunları tespit ettikten sonra en son çiçek çıkan yerin hemen altından budama işlemi yapacağız. Sarı orkidemde genel itibariyle hareketlilik var. Pembe orkidemin de ucunda yine bir hareketlilik var. Bu hareketlilik bittikten sonra budama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bakın şu çiçek çıkan yerin en son altından, boğumun hemen üstünden budayacağız. Budadıktan sonra her budadığımız yerin üstüne tarçın sürmemiz gerekiyor. Tarçının dezenfekte etme özelliği var. Evet, bakın şu boğumun hemen üstünden. Bu çiçekler döküldükten sonra bu işlemi yapacağım. Aynı şekilde bakın şurada tek çiçeği olan küçük orkidelerimi gösteriyorum. Uçlarında artık hareketlilik bitmiş. Bu çiçekler dökülür dökülmez hemen en son çiçek çıkan yerin hemen altından yeni boğumun üstünden budama işlemlerini yapmam gerekiyor. Şu anda bu çiçeklerde de budama gerekmiyor. Şu pembe bol çiçekli orkidemi göstereyim. İki tane dalı var bunun. İki dalının ucunda da yeniden dal attı bakın. Bunları eğer görmezsek, bunlara dikkat etmezsek çiçekleri döküldüğünde hemen budarız ve bu dalların yeniden büyümesini engellemiş oluruz. Bakın şurada yeniden bir dal atıyor. Bu dal belki de biraz daha büyüyecek. Birkaç tane daha çiçek verecek. Aynı şekilde bakın şurada da bir dal atma var. Bu dal atma meselelerini iyi izlememiz gerekiyor. Eğer dal atmışsa budamamamız gerekiyor. Şuradaki orkidemde tek çiçek kalmış. Ucunda hareketlilik yok. Bu çiçek dökülür dökülmez hemen budamasını yapacağım. Bu budama meselesi çok önemli. Eğer hemen yapmaz iseniz bu çiçek dalı sararıp artık işlevsel hale gelir. Beyaz orkidemi gösteriyorum. Beyaz orkidemde bakın eski yaprakları, eski çiçekleri artık eskimiş ama uçlarında hareketlilik var. Bu yaprağa bakaraktan budamamam gerekiyor. Bakın buradaki hareketlilik olduğundan dolayı bu çiçeği budamayacağım ama bütün çiçekler döküldükten sonra ve ortasındaki hareketlilikten sonra en son çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun üstünden budayacağım ki buradan yeniden dal atsın. Evet, mor beyaz orkidemi gösteriyorum. Bunun ucunda artık hareketlilik yok. Çiçekleri döküldüğünde evet, hiç bekletmeden en son çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun üstünden bunu da budayacağım. Budama işlemini yapacağım. Evet. Ve yaptıktan sonra tarçın süreceğim. Evet, şuradaki boğumu görüyorsunuz. Bu boğumun hemen üstünden
En son çiçek dalının hemen altından. Evet, şurada ki orkidemi gösteriyorum. Bakın bunun ucunda da bir yeniden dal atma var. Bunda da budama yapmıyoruz. Evet, şuradaki pembe orkideme bakalım. Çiçekleri devam ediyor ve ucunda yeniden hareketlilik var bakın. Yeniden bir dal atmış. Bu orkidem de çiçeklerini döktükten sonra bakın çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun biraz üstünden budamasını yapacağım. Evet, tüm orkidelerimdeki budama yerlerini gösteriyorum. Bunlar bir örnek olsun diye gösteriyorum. Evet, şimdi burada bir tane orkidem var. Artık tek çiçeği kalmış. Çiçekleri komple dökülmüş. Ucunda hareketlilik yok. Bunun budamasını yapacağım. Nereden yapacağım? Dikkat edin şimdi. Bakın şurada en son çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun hemen üstünden yapıyorum. Ve buraya kestikten sonra, şu anda kesiyorum bakın. Kestim. Evet. Bu kestiğim yere tarçın süreceğim. Tarçın çok önemli. Bakın gösteriyorum parmağımla. Şöyle biraz tarçın alıyoruz ve buraya sürüyoruz. Yaranın iyileşmesine, yaranın kapanmasına vesile oluyor. Evet, bu şekilde orkide dallarımızı budamamız gerekiyor. Eğer budamazsak, ben mesela bunu budamamış olsaydım bu dal yavaş yavaş sararacaktı ve bu dalı kaybedecektik. Ama şu anda o alttaki boğumlardan yeni dallar çıkma ihtimali var. Öncelikle orkide bu dalı tamir etmeye çalışacak. Sonra belki birkaç tane yaprak açacak. Çünkü orkidelerde yaprak açma da bir gelişmedir. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.